Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir ferd olarak tek başına Allah'a karşı mükellefiyetleri yerine getirirken, bir aile reisi olarak onların bakımı, görümü içinde aynı zamanda terbiyelerini deruk ederken, topyekün bir milletin, bir cemaatin bütün mesuliyetlerini üzerine alıp hem onların terbiye ve idarelerini elde tutarken, hem istikbale matuf bütün insanlığı saadete götürebilecek yolları insanlığa getirip takdim ederken, bütün şartlar toplansa, omuz omuza verse, bütün imkanlar el ele olsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine sadece bunlara itimat etmiyor, bütün varlığıyla Allah'a teveccüh ediyor, onların müessir olabilmesini Allah'tan diliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahi gayreti kadar, o mevzuda gösterdiği celadet ve celaleti kadar dirayet gösterdiği gibi aynı zamanda Allah'a karşı ibadette bulunuyor, ubudiyette asla kusur etmiyordu. Hiçbir peygamber de etmemişti. Hiçbir salih de şimdiye kadar etmemiştir. Sahih rivayetlerle Hz. Davud'un gözlerinden akan gözyaşları çağlayan haline gelmişti. Hatta mübalağalı bir rivayetle onun gözlerinden akan o tozlu sular ot bitirmişti. Onun seccadesi daima ıslaktı. Ne günah işlemişti Hz. Davud? Peygamber ne günah işler? Hangi zelleye maruz kalmıştı Hz. Davud? Hiçbir günahı, hiçbir zellesi yoktu. Kim bilir belki kalbinden Allah'ı hoşnut etmeyeceğine inandığı bir şey geçmişti. Kim bilir belki nazarına bir şey çarpmıştı. Bundan dolayı şimşeğe çarpılmış gibi, beyninden vurulmuş gibi hayatının sonuna kadar durmadan ağladı durdu. 40 sene gözyaşlarını ceyhun etti. Hazreti Ömer cemaatin önünde namaz kıldırıyor. Bütün sahabi saflarında bir aralık hıçkırık duyuluyor. Ebu Bekir öyle namaz kıldırıyordu. Resulullah öyle namaz kıldırıyordu. Ömer de öyle namaz kıldıracak. İnnemâ eşkû besî ve huzni ilallah ayetine geldiği zaman kim bilir hangi derûn-i his altında ayaklarının bağı çözülmüş Ömer, Kur'an okumaya takatı kalmamıştı. Sesi soluğu kesilmişti. Onun hıçkırıklarını duyan cemaat da ağlamaya başlamıştı. Devlet idare ediyordu Ömer. Emru bil maruf yapıyordu Ömer. Devlet işlerine vaziyet ediyordu Ömer. Ama kullukta kusuru yoktu Ömer'in. Teveccühte kusuru yoktu Ömer'in. Evrad-ı eskarda kusuru yoktu Ömer'in. Aklı kadar kalbi vardı, kalbi kadar da hissi vardı ve hepsi cihan paha ve cihan değer kıymetteydi. Bu vaziyetimiz iyi şeyler doğurucu olmadan çok uzaktır. Boş kavgalar, boş gürültüler, esbab-perest olma hiçbir şeyi halletmez. Her mesele karşısında son söz, ilk söz Allah'a ait. Başında da, ortasında da, sonunda da Allah'a teveccüh edeceksiniz. Ve sadece esbaba Allah emrettiği için riayet edeceksiniz. Tohum atma gibi riayet, su verme gibi riayet, biçme gibi riayet, değirmene götürme gibi riayet edeceksin, o kadar. Bileceksin ki bütün bu kanunlara hükmeden hakimi mutlak, ahkemül hakimin Allah vardır. O hükmetmedikten sonra hiçbir kanun haline gelemez, hiçbir kanun icra edilemez, hiçbir kanun sahayı vücuda gelemez. Buna katiyen inanacaksın. Maruf nehyenil münker yapacaksın. Fakat en az bu vadide söylediğin söz kadar Allah'a münacatın, Allah'a teveccühün olacaktır. Onu hatırdan çıkarmayacaksın. Katiyen bileceksin ki bütün esbab bir araya gelse dahi tek mesele halledemez. Meseleleri halledecek Allah'tır. Müşkülleri çözecek Allah'tır. Problemlere çözüm yolunu gösterecek Allah'tır Celle Celaluhu. Bütün hamsoftalar, bütün kaba tebliğciler, bütün yayan ve yava, emru bil maruf nehyen tercilerin kör gözlerine, duymayan kulaklarına sokulsun. Gecesinin dudağında evrad-ı eskarı olmayan ham insan, teheccüd olmayan ham insan, Allah'a teveccüh olmayan ham insan, sabahı akşam öğleni dualı olmayan ham insanın yapacağından tasih hasıl olmayacaktır. Ne acıdır ki çok kimseler esbab-perestlikleri yüzünden meydana gelen bir kısım kargaşalıkları ve huzursuzlukları mümin kardeşlerini asletmek suretiyle yeni huzursuzluklar çıkarır, tesanüdü sarsarlar.
Bilseler ki her şeyin verasında, veraların verasında Allah vardır. Bilseler ki müşküller ona teveccüh etmekle halledilecek. Bilseler ki gönül onunla tamir edilecek, Allah'a teveccüh edeceklerdir. Allah'a inansalar Allah'a teveccüh edeceklerdir. Resulullah'a inansalar onun yoluna gireceklerdir. Kur'an'a itimat etseler Kur'an'a cemaat olmaya çalışacak ve kalplerini güllü-gıştan temizleme hususunda gayret sarf edeceklerdir. Allah şu mübarek günler hürmetine, mübarek aylar hürmetine bu aylarda yapılan dualar içinde dualarımızı kabul buyurup bizleri rüşte, hidayete erdirsin, tevfikini yar etsin.